Herkese merhaba, ben İrem Sez. Bugün sizleri Webtoon'la tanıştıracağım. İçinizde bilenleriniz vardır. Webtoon ne demek? Aslında manga diyebiliriz Webtoon için. Dijital mangalar. Nereden okuyacaksınız? Aslında birçok uygulama var Webtoon'lar için. Ama ben Line'ın olanı kullanıyorum. Şöyle bir uygulama. Evet, benim favorilerim falan çıktı. Yeni hikaye gelmiş. Cep telefonunuzda bu gösterdiğim application'dan okuyabilirsiniz ya da PC'den, bilgisayarınızdan da okuyabilirsiniz. Webtoon'da da sistem dizi gibi işliyor. Hikayeler haftada bir yayınlanıyor ya da bazıları haftada 2 kere yayınlanabiliyor. Bazı Webtoon'lar televizyon hatta sinemaya da aktarılıyor. İlk böyle okuduğum BTS sayesinde keşfettim. Bu Save Me Webtoon'u vardı. Çok kısa sürdü. Çünkü BTS'in bütün teorilerinin açıklandığı bir Webtoon'du. O yüzden deli gibi okuyordum. Merak içinde haftaya ne olacak, ne bitecek diye heyecanla takip ediyordum ben onu. BTS'in o güne kadar vermiş olduğu bütün teorilerin cevaplarının kilit noktası Save Me'ydi. BTS dışında Save Me'ye baktığımızda gerçekten hikayesi çok güzel. Devamı gelebilecek bir hikaye. Bittikten sonra keşke bunun gibi bir hikaye daha olsa. Devamı gelse. Çünkü okuduysanız Save Me'yi ucu açık da bitti. Evet, cevapları aldık ama ucu açık bitti. Tabii okurken yeni bölümlerin gelmesini beklerken haftalar, yıllar gibi geçti. Keşke birazcık daha uzun olsaydı, hikayenin devamı gelseydi dedim. Yani biraz tadı damağımda kaldı açıkçası. Save Me'yi okumaya başladığımda başka ne hikayeler var diye araştırmaya başladım. Webtoon okuyorsanız bilirsiniz, işte popüler olan Webtoon'lar, haftalık o gün hangisinin yeni bölüm yayınlandıysa onu gösteren kutucuklar oluyor böyle. Orada da en üst noktada hep Tribute diye bir hikaye var. Thumbnail'da güzel bir kızın fotoğrafı var. Ha dedim, bu böyle çıtır çerez, gençlikle ilgili bir hikaye dedim. Ki ben de bunları çok seviyorum. Ve kısa bir süre sonra ben de ona tıkladım. Ve True Beauty'nin bağımlısı oldum. Çizimleri inanılmaz başarılı. Oradaki karakterlerin gerçek hayatta olmasını istiyorsunuz. Hikayesi aslında çok bildiğimiz bir şey. Genç bir kız var. Bu genç kız güzellik standartlarına uymadığı için zorbalığa uğruyor. Kısa bir süre sonra da makyajın gücünü keşfediyor. Makyajda inanılmaz bambaşka birine dönüşüyor. Tabi bu sırada okula yeni bir çocuk geliyor. Gayet yakışıklı bir çocuk. Onun aralarında etkileşimler oluyor. Konu olarak My ID's Gangnam Beauty'ye benzetiliyor. Çünkü orada da estetikli güzel olan bir kız vardı. Aynı zamanda diziye de çekildi. Dizisini çok fazla izlemedim ama Webtoon'un birkaç bölümünü okudum. Yani konu itibariyle şöyle bir güzellik anlayışı olduğu için orada ortak noktaları o. Onun dışında yani çok da bir benzer taraflarını ben açıkçası pek bulamadım. True Beauty'yi çok seviyorum, o yüzden her çarşamba yayınlanıyor o da. Onu da dizi çalışmalarına başlandı diye biliyorum. Ana karakteri için Blackpink'ten Jisoo'nun, Suho karakteri için de onun love interest'i olan Suho karakteri için de BTS'ten Jin düşünülüyor. Bakalım, göreceğiz ileride kim kimi oynayacak, nere olacak. Son zamanlarda saplantılı olarak okumaya başladığım Spirit Fingers. True Beauty'yi okurken herhalde bunun dışında böyle sevebileceğim bir webtoon olamaz diye düşünüyordum. Ta ki Spirit Fingers'la tanışana kadar. Yani yine webtoon'da dolaşırken işte neler var neler yok diye karşıma onun reklamı çıktı. Tıkladım. Çizimleri böyle sulu boya gibi çok tatlı. Kendi güzelliğiyle barışık olmayan bir kız var. Bir gün değişik bir grupla karşılaşıyor. Bir resim grubu diyebiliriz bu gruba. Hepsi yetenekli değil. Orada yeteneğe bakmıyorlar. Yapmak istediğin şeyi yapmana karşı teşvik ediyor. İnanılmaz değişik karakterler var. Eğlenceli karakterler var. Spirit Fingers haftada 2 gün yayınlanıyor. Salı ve cumartesileri. Beni Instagram'da takip ediyorsanız ben arada hep onların storylerde görsellerini paylaşıyorum. Ya baksana, çizimler böyle çok tatlı. Ay, spoiler olmasın size. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Genelde İngilizce ama Türkçe çevirisi olan webtoonlar da var, hikayeler de var. Gözüme Cheese in the Trap diye bir hikaye takıldı. Dizi olduğunu biliyordum ben bunun ama izlememiştim. Dedim, bu webtoon'dan mı uyarlamaymış hiç bilmiyorum dedim. Bir bakayım dedim.
Tabii ben okumaya başladığımda 4. sezonuna kadar yayınlanmıştı. Yani böyle 100 küsür bölüm var önümde okumam gereken. Ben ilk bölümden itibaren başladım okumaya. Bir sardı yani, var ya, işim bitsin bir an önce okuyayım dedim. Bir de elinizin altında birçok bölüm olunca cezbediyor, sürekli okumak istiyorsunuz. Ama nasıl olsa devamı var, okuyayım ne olacak diye böyle deli gibi okuyorum. Ben 3. haftada 4. sezona geldim. Cheese in the Trap'te de üniversitede geçiyor. Saul diye bir karakter var. Onun sınıf arkadaşı var, böyle inanılmaz cool. Genelde bu karakterler biliyorsunuz hep cool ve soğuk oluyorlar. Zıt kutuplar birbirini çeker hesabı bir aşk doğuyor. Yan karakterlerin hikayeleri de var. Onlar da ilgi çekici. Şöyle okumuştum. Sanırım webtoon bitmeden dizisi çekilmiş ve dizisi beklendiği gibi olmamış. Çünkü Saul Jung'la değil, Inho'yla daha samimi gösterilmiş. Bu kadar tepki alınca bir de filmi çekildi. Beğenilmedi galiba o da. Onu da izlemedim. Hatta dizideki çocuk filmde de oynadı. Onun maalesef böyle bir hüsranı var. Ama webtoon'unu okuyun. Bu diğer okuduklarım gibi böyle aşklar, meşkler, arkadaşlıklar, lise hayatı, üniversite hayatı, okul hayatı tarzı hiçbir şey yok. Bildiğiniz gerilim. Biliyorsunuz bu escape room'lar, işte odadan kaçış oyunları çok popüler oldu. Bunların filmleri çevrildi, işte gerilim korku filmleri yapıldı bunlardan. Bu da onun webtoon versiyonu. Akşam okumuyorum ben bunu, gündüz okuyorum. Sabah kahvaltı yaparken okuyorum yayınlandığında. Bir çocuk kendini bir odada, bir kaçış oyunu odasında buluyor. Ve hani oradan çıkmaya çalışıyor ama yani böyle çok ölümcül şeyler var. Garip garip insanlar var. Garip garip bilmeceler, oyunlar. Hani gerçekten kendinizi o çocuğun yerine koyduğunuzda böyle bir geriliyorsunuz. Başroldeki çocuk diyorum. Belki dizisi çekilir, bilmiyorum. Hani ana karakterdeki çocuk gerçekten zeki. Diyorum ben bunu böyle çözer miydim, bu şifreyi bilmiyorum. Onu da şöyle size göstereyim. Şöyle bir uyarısı var ama galiba çok okunmuyor. Takip ettiğim Let's Play diye bir hikaye vardı. Let's Play'de ben onu da sanırım bir 20 bölümüm ne yayınlanmıştı. Onları da bir oturuşta böyle bitirmiştim ve çok sevmiştim. Ama artık o kadar sıktı ki beni. Bilmiyorum, bana göre bir yerde tıkandı ya da istediğim sonucu alamadığım için ya da ana karakterin hani bir türlü kendi kabuğundan çıkamaması, farklı kişilerin araya girmesi, karakter yönelimleri tarzında böyle birçok şey yaşandı o hikayede. O yüzden onu takibimden çıkardım. Age Matters'ta Let's Play'den sonra okumaya başladığım bir hikaye. Onda da 30'lu yaşlı, hatta 29 yaşındaydı sanırım ana karakter. Bir şirketin genç CEO'su 20'li yaşlarının başında. Onun yanına işe giriyor ve aralarında hani belli bunlar bir love interest oluşturacak. Onun çizimlerini ben çok beğeniyorum. Onda da böyle ufak tıkanmalar yaşıyorum. Hani bir an önce tamam hadi artık kavuşsunlar modundayım. Yani hadi oldu, hadi bu kadar kör göze parmak, yani çok oldu, hadi gecikiyoruz, sevgilim olsunuz artık yani. Bir de şeye başladım. My Deepest Secrets. İlginç bir webtoon oldu. Onda da böyle gizem var ama aşklı bir gizem. Onda da ana karakterimizin bir erkek arkadaşı var ama erkek arkadaşı bir psikopat. Ve kızın bundan haberi yok. Birileri kıza kötü bir şey yaptığında cinayet bile işliyor. O da böyle 1. sezonun ortalarına doğru bir yerde tıkandı ama 1. sezon finali çok iyiydi. Deli gibi 2. sezonu bekliyorum. Yani gerçekten merakımı uyandırdı. Çocuk da tam melek yüzlü bir şeytan, yani hiç anlamazsın onun psikopat olup olmadığını. Çok popüler bir webtoon. Okumaya başladım. Onda da böyle önümde çok birikmiş bölümler vardı. Hatta güzel gidiyordu. Ben onu bayağı takip ediyordum. Boş zamanlarımda okuyordum diğer hikayelerin bölümleri, yeni bölümleri yüklenmediğinde. Ama kestim mi de kesildim. 2. sezona başladım. Onda da bir şeyler beni yakalayamadı. Bir ara Ghostwife'ı da başladım. Onda da kızımız, ana karakterimiz yanlışlıkla bir hayaletle nişanlanıyor. Ya da evleniyor muydu? Ya da hayalet değil miydi, iblis miydi? Neyse, yani böyle bir hikayesi var. Aslında çok ilgi çekici bir hikaye. Benim sevebileceğim, benim tarzıma hitap eden bir hikayesi vardı ama hikaye kendini çok tekrar etti. Her seferinde bir yaratık kıza saldırdı. Çizimler de hoşuma gitmemeye başladı zamanla. Bu tarz hikayeleri seviyorsanız bir şans verebilirsiniz bence. İzlediğim
Evet, izlediğim, okuduğum webtoonlar bunlardı. Eğer ilginiz varsa bu tarz şeylere, mangalara okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Eğer webtoon okuyorsanız siz neleri takip ediyorsunuz? Onları da yorum kısmına yazın. Sizin tavsiyeleriniz neler? Bir onlara da bakayım çünkü yeni hikayeler arıyorum. O yüzden sizin önerilerinizi dikkate alacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.